Yıl 1285, Kayıların Kulucahisar'ı fethettiği gecenin sabahında, o bölgedeki tekfurlar toplanıp Karacahisar tekfuruna haber gönderdiler. Neye durursun ki seni ve neslini esir ederler? Bu ili bizim elimizden alıp harap ederler. Kendileri bir yerde yerleşmiş Türk değil ki, biz de onlara öyle muamele edelim. Şimdi bunları bu ilden çıkarmazsak yahut kırmazsak, sonunda pişmanlık fayda vermez. Kayıların gücüne güç katmasından ve Kulucahisar'ı fethetmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, Karacahisar tekfuruyla birleşti. Karacahisar ve İnegöl kuvvetleri, sayıları tam bilinmemekle beraber, Türkmen birliklerine karşı kalabalıktı. Karacahisar tekfuru Kalanoz ve Aya Nikola kuvvetleri Domaniç yakınlarında birleştiler ve Kayıların üzerine hareket ettiler. Kayı birliklerinin hafif süvarilerden oluşması, Kayılara hız avantajı sağlıyordu. Bu sayede Osman Bey, Bizans ordusundan önce İkizce'ye varmış ve ordusuyla pusuya yatmıştı. Bizans ordusu da buraya vardı. Ancak tepelerin ardında bekleyen Osmanlı ordusundan bir haberlerdi ve harekete devam ediyorlardı. Tam bu sırada, Bizans ordusunun en hazırlıksız anlarında Osman Bey saldırı emri verdi. Hazırlıksız yakalanan Bizans kuvvetleri daha tertip alamadan, Kayıların yiğit alpleri kabus gibi üzerlerine çöktü. Bizans ordusu telaşa kapılmış bir şekilde hem geri çekilmeye çalışıyor hem de savaşıyordu. Bu sırada Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey aldığı darbe sonucu ağır yaralanmış ve şehit olmuştu. Muharebenin bu safhasında, Kayılar Savcı Bey'in şehit olması sonucu derin bir üzüntüye gömüldüler. Bu hışımla Osmanlı ordusu sert bir saldırıya geçti ve Bizans ordusunu iyiden iyiye kırdı. Bizans komutanı Kalanoz, Kayı alpleri tarafından öldürüldü. Bu sebeple Bizans ordusu moral olarak çöktü ve dağıldı. Kayılar ise kaçan Bizans ordusunun peşine düştüler. Elbette ki bu savaş, Kayılar ve Osman Gazi için büyük bir zaferdi. Fakat Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'i şehit vermiş olmasından dolayı hüzünlüydü. Ve sadece Savcı Bey değil, o gün o er meydanında birçok yiğit şehit olmuştu. Bu zafer, Osman Bey'in uçlardaki hakimiyetini artırmış, Bizans tekfurlarının Osman Bey'den korkmasına sebep olmuştu. İnegöl ve Karacahisar tekfurlarının Batı Anadolu'daki Türkmenlere ve Müslümanlara karşı birlik olup saldırmaları üzerine, Selçuklu Sultanı Karacahisar üzerine sefere çıktı. Bu sırada Osman Gazi, Sultan'dan önce zaten Karacahisar önlerindeydi. Fakat Konya'da Tatar isyanından dolayı Sultan Mesud, kuşatma silahlarını Osman Gazi'ye vermiş ve kuşatmayı ona devrederek ordusuyla Konya'ya hareket etmişti. Osman Gazi, çok geçmeden surlarda gedik açarak kaleye girdi ve Bizans askerlerini tek tek kılıçtan geçirdi. Kaleyi fetheden Osman Bey, kaledeki ganimetlerin bir kısmını alpleri arasında pay etmiş, bir kısmını ise yeğeniyle birlikte sultana yollamıştı. Bu fetihten sonra sultan, Osman Gazi'ye İnönü ve Eskişehir taraflarını tımar olarak verdi. Osman Gazi'nin otoritesi iyiden iyiye artmış ve akın akın Anadolu'nun batısına gelen Türkmenler, Osman Bey'in himayesine girmişlerdi. Bu sayede Osman Gazi'nin eli iyice kuvvetlenmişti. Tabii ki bu kuvvet, her ne kadar dosta güven verse de, düşmana korku veriyordu. Bu sebeple İnegöl, Bilecik ve Yarhisar tekfurları birleştiler. Bu ittifakı kuvvetlendirmek için Yarhisar tekfuru, kızı Holofira'yı Bilecik tekfuruyla evlendiriyordu. Fakat tekfurlar, Osman Gazi'ye karşı bir tertip kurdular. Bilecik ve Yarhisar tekfurunun kızının düğününe Osman Bey'i davet edip, düğünde Osman Bey'e tuzak kurup öldüreceklerdi. Ancak Osman Bey'in dostu olan Harmankaya tekfuru Köse Mihal, Osman Bey'e bir tuzak kurulduğunu ve düğünde öldürüleceğini haber etti. Buna karşılık Osman Bey, tekfurlardan gelen düğün davetini kabul etti. Alplerinin bir kısmını kadın kılığına sokup, bir kısmını ise fıçılara gizleyerek Bilecik'e yol aldı. O, Bilecik'e yürürken emrindeki Turgut Alp'e de yanına çok sayıda alp alarak İnegöl'ü kuşatmasını emretti. Turgut Alp ise sultanın verdiği kuşatma silahlarıyla birlikte İnegöl'e yol aldı. Osman Bey, alpleriyle ve içlerinde alplerin olduğu fıçılarla beraber düğün meydanına gitti. Bu sırada kadın kılığına giren alpler, içerisinde kılıç ve okların bulunduğu at arabalarıyla Bilecik'e girdiler. Bir kısım alp de Bilecik yakınlarında gizlenmişti. Kalede düğünden dolayı az sayıda garnizon bulunuyordu ve bu da Osman Gazi'ye ayrı bir avantaj sağladı. Kale içindeki kadın kılığındaki alpler bir anda Bizans askerlerine saldırıya geçti
ve kale kapılarını açtı. Bu sırada Bilecik yakınlarındaki Alpler de kaleye girip, az sayıdaki garnizon birliklerini alt ederek Bilecik'i düşürdüler. Bu sırada olanlardan habersiz bir şekilde düğün meydanında bulunan Bizanslılar, Osman Gazi'yi öldürmek için harekete geçeceklerdi. Ancak Osman Bey, onlardan önce davranarak Alplerine saldırı emri verdi. Fıçılardan çıkan Alpler, Bizans askerlerine saldırıya geçti. Bu sırada Bilecik tekfurunu öldürdüler ve Bizans tekfurlarını ava giderken avladılar. O hızla harekete geçen Osman Gazi, Alpleriyle Yarhisar'ı kuşattı ve çok geçmeden Yarhisar'ı fethetti. Ardından İnegöl'e, Turgut Alp'e yardıma gitti. Bu sırada İnegöl halkı, muhasaraya dayanamıyor ve teslim olmak istiyordu. Çünkü Osmanlıların onları öldürmeyeceğini, dinlerine, dillerine, mezheplerine ve yaşantılarına karışmayacağını biliyorlardı. Kale içindeki askerler ise açlıktan ve gün aşırı saldırılardan dolayı bitik haldeydiler. Fakat Tekfur Nikola, kaleyi savunmakta diretiyordu. Osman Bey buraya varınca, kale içindeki askerler iyice çökmüştü. Çok geçmeden Osman Bey saldırı emri verdi ve kale kapılarını kırarak kaleye girdiler. Teslim olmayan ve direnen herkesi kılıçtan geçirdiler. Bu sırada Osman Gazi'nin ağabeyi Gündüz Bey, aldığı ağır yaralar sonucu şehit düştü. Çok geçmeden Osman Bey, kaleyi kontrolüne aldı ve İnegöl Tekfuru Aya Nikola'yı öldürdü. ...1299 yılında gerçekleşen bu fetih, Osmanlı'nın klasik bağımsızlık tarihidir. İnegöl ve Bilecik'in fethi, Bizans İmparatorunu endişelendirmişti. Zira artık sıra Bursa ve İznik gibi büyük şehirlere gelmişti.